Oku. Bu üç harfli ilk mesajın İslam dininin peygamberi Muhammed'e gönderilmesinin üzerinden tamı tamına 1408 yıl geçti. Dünyanın dört bir köşesindeki milyarlarca Müslümanın rehber kitabı Kur'an her şeyden önce okumayı emrediyordu. Çünkü doğa, insan ilişkileri, yaratılış gibi birbiriyle ilişkili onlarca konu üzerine binlerce öğüt, hikaye ve emirler barındıran bir kutsal kitap ancak okunarak anlanabilir, anlandıkça anlamlandırılabilirdi. Dünya nüfusunun yaklaşık %54'ü kendini üç semavi dinden birine mensup olarak tanımlıyor. Yani İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik. Bugün sizlerle bu üç semavi dinin üç kutsal kitabı, Kur'an, İncil ve Tevrat içerisinde kuşların konu olduğu bölümleri inceleyecek, yüklenen anlamları ve hikayeleri açıklamaya çalışacağım. Baştan atlatayım. Bir din alimi değilim. Kutsal kitaplar hakkında derin bir bilgi hazinem de yok. Tek bildiğim, okuyabildiğim. İnançlar söz konusu olduğunda doğa unsurlarının bir şekilde öğretilerde, kıssalarda yer edindiğini görüyoruz. Sadece incelemesini yapacağımız üç kutsal kitap içerisinde değil, Budizm, Hinduizm gibi diğer inançlar da kuşlara öğretilerinde yer veriyor. Hem bilinen doğal formlarıyla hem de doğaüstü özellikleri ve şekilleriyle inanç öğretilerinde kuşlar önemli yer tutuyorlar. Kutsal kitaplarda yer alan kuş konulu bölümleri incelediğimizde ise birbirleriyle benzer özellikler görüyoruz. Özellikle daha eski tarihli olaylarda geçen kuşlar hemen hemen tüm kutsal kitaplarda benzer şekilde anlatılıyor. Tarihsel olarak sondan başa doğru bir yol izleyelim ve ilk olarak İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da bahse geçen kuşları inceleyelim. Birçoğumuz kutsal kitaplarda bahse geçen kuşlar hakkında kulaktan dolma bilgilere sahibiz. Yaşadığımız coğrafyaya bağlı olarak da haliyle Kur'an'daki kuşlarla ilgili bilgiler duyuyoruz. Peki ne kadarı kutsal kitaplarda yazanlarla örtüşüyor? Kur'an içerisinde kuşların yer aldığı toplam 19 ayet bulunuyor. Bunların birçoğunda özel bir kuş ismi söylenmeden sadece kuş olarak tanımlanıyor. Örneğin Nahl suresi 79. ayette gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı deniyor. Bir diğer ayette ise göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin diye soruluyor. Birçoğumuzun bir şekilde duymuş olduğu ve nispeten tür isimlerinin de telaffuz edildiği iki bölüm var Kur'an'da. Bunların ilki ve en dikkat çekeni Hüdhüd olarak adlandırılan günümüzde ibibik, çavuş kuşu gibi isimlerini kullandığımız bir kuş. Süleyman peygamberin hükümdarlığından, kuş dilini bildiğinden ve kuşlara hükmedebildiğinden bahsedilen Neml suresinde Süleyman ile Hüdhüd kuşu arasında bir takım diyaloglar geçiyor. Süleyman peygamberin ordusunun Karınca Vadisi'nden geçtiği bir vakitte peygamber ve habercisi Hüdhüd arasında bir takım konuşmalar ayette şöyle aktarılmış. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıtlara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken Hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Bahsi geçen Hüdhüd kuşu yani ibibik gerçeküstü bir kuş değil. Kanlı canlı ve doğada rahatlıkla gözlemlenebilen bir kuş. Dünya üzerinde sadece iki türü bulunuyor. Bunlar yalnızca Madagaskar arasında yaşayan Madagaskar ibibiği ve Türkiye'de gözlemlenebilen ibibik. Her yıl kışlama alanı olan Afrika'dan kuzeydeki üreme alanlarına geliyorlar. Renkleri, vücut yapısı ve sesiyle kolayca tanınabilen bir kuş. Kur'an'da bahsi geçen ve yine birçoğumuzun duymuş olabileceği diğer bir kuş ise ebabil. Ayaklarını taşıdığı taşlarla koca bir kavmi helak ettiği hikayeyi hemen hemen hepimiz biliyoruz. Konunun geçtiği Fil suresinde ise şöyle açıklanmış. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Kur'an'ın yazıldığı orijinal dilinde sürü sürü kuşlar yerine ebabil kelimesi kullanılmış. Bölük bölük, küme küme farklı yönlerden gelip toplanan kuşlar anlamını taşıyor. Birçoğumuz bu sürü sürü kuşları ebabil kuş olarak kabul ediyoruz. Ama bu ayet üzerine çeşitli görüşler de varmış meğer. Farklı dönemlerde farklı din alimleri ebabil olarak geçen bu canlının ne olduğunu açıklamaya çalışmışlar. Çeşitli rivayetlerde bu kuşların kırlangıca benzetildiği ve sadece fil vakasının ortaya çıktığı söyleniyor.
Başka rivayetlerde ise hortumlu, pençeli, siyah, beyaz ve yeşil renklerde olduklarına dair ifadeler var. Bu fotoğraflardaki kuşlardan biri de olabilir yani, değil mi? Bu kuşlar da en az ebabiller kadar rahatlıkla görülebilen kuşlardan. Neden olmasın? Tartışmalarla ilgili benim en çok dikkatimi çeken nokta ise aslında böyle bir kuşun hiç olmadığı yönündeki düşünce. Bilinen tek şey taş taşıyan sürü kuşlar ve helak olmuş bir kavim. Bu dönem ilgili rivayetlerde Arap topraklarında çiçek ve kızamık hastalıkları ilk defa o yıl görüldü şeklinde ifadeler yer alıyor. Durum böyle olunca da pozitivist alimlerin farklı bir yaklaşımı var konuya. Sürü kuşlardan aslında kastedilenin sinek, sivrisinek gibi canlılar olduğu, attıkları taşların da vücutlarını taşıdıkları mikrop olduğu. Böylece tüm kavim çiçek salgınına maruz kalmış ve yok olmuş olabilir. Netliği olmayan, yorumlanmaya açık bir konu. Kur'an'daki durum böyleyken Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de geçen kuşlar ise bizi bambaşka noktaya götürüyor. Kur'an'ın aksine İncil içerisinde onlarca tür kuşun tür isimlerine kadar telaffuz edildiğini görüyoruz. Üveyik, kızılçaylak, leylek, deve kuşu, kuzgun, bıldırcın, kırlangıç, pelikan, kukumav, karabatak, kuğu, guguk, çoban aldatan bunlardan birkaçı. İncil'de yer alan bölümlerde kuşların bir hikayenin ana karakter olarak anlatılmadığını görüyoruz. Çoğunlukla türe ait özelliklerin anlatıldığı bölümler yer alıyor. Örneğin kartalların ne kadar keskin gözleri sahip olduğundan, leyleklerin vakti geldiğinde uzaklardan çıkıp geldiğinden, kırlangıçların yuvalarından bahsediliyor. Bunların dışında bir kumru ya da güvercinin haberci olarak gönderildiği, hangi kuşların yenilip yenilemeyeceği gibi konular anlatılıyor. İncil'le ilgili yaptığım araştırmalar sırasında bende şöyle bir duygu uyandı. Kutsal kitaplar içerisinde sanırım kolay ulaşılabilir kitapların başında geliyor. Üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı tartışmaları bir yana dünya üzerinde 5 milyardan fazla kopyasının oluşu düşüncemi destekliyor. Bu ulaşılabilirliği daha çok okunan bir kitap olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Düşünsenize, onlarca kuş isminin geçtiği bir kitabı küçük yaşlarda okumaya başlayan bir çocuğun bu kuşlara karşı bir ilgisinin oluşması çok normal değil mi? Kuşlar üzerine yapılan çalışmaların, kuş gözlemciliğinin ve araştırmaların çoğunlukla Hristiyan toplumlarda yoğunlaşması bir tesadüf mü? İnceleyeceğimiz son kutsal kitap ise Tevrat. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat, kuşlar ve anlamları hakkında geniş bilgiler içeriyor. Her şeyden önce hangi kuşların yenilip yenilemeyeceği konusunda birçok kuş türü tanımlanmış. Bıldırcın ve benzeri kuşların besin amaçlı tüketilebileceği ama kartal, baykuş, akbaba gibi yırtıcı kuşların et tükettikleri için yenilemeyeceği ifade edilmiş. Pelikan, balıkçıl, martı, karabatak gibi kuşların da balık tükettiklerinden bahsedilmiş. Ama yenilip yenilemeyeceği hakkında kesin bir ifade kullanılmamış. Kumru ve güvercinler kurban amaçlı kullanılabilecek kuşlar arasında sayılmış ama tavuklarla ilgili bir ifade yer almamış. Bunların dışında bir üveyik kanadında göğe yükselişten, dünyanın sonunun bir serçenin ötüşü kesildiği zaman geleceğinden bahsedilmiş. Tevrat'la ilgili en dikkat çekici noktalar ise ibibik, baykuşlar, kuzgunlar ve akbabalar hakkında. Kur'an'da da yer aldığı gibi ibibik kuşunun Süleyman peygamberle olan hikayesi Tevrat'ta da yer alıyor. Süleyman peygamberin İsrail krallığının hükümdarlığını yapmış olması ve ibibikle olan hikayesinden dolayı günümüzde ibibik kuşu İsrail devletinin ulusal kuşu olarak kabul ediliyor. Baykuşlar, kuzgunlar ve akbabalar ise Tevrat'ta kötü manalar taşıyorlar. Tevrat'ta bu kuşların antik dönemde İsrail'in hısım devleti Edom'da yaşıyor romanından dolayı ölüm ve yıkımla özdeşliklerini aktarılıyor. Tüm mantıklarımı düşününce kuşların ne kadar da hayatımızın içinde olduğunu bir kez daha görüyorum. Öyle ki inançlarımızda bile önemli yerler tutuyorlar. Bizlere bir takım mesajlar, öğretiler sunuyorlar. Anlatılanların ne kadarını anlıyoruz? Daha doğrusu anlamak için ne kadar çaba gösteriyoruz bilmiyorum. Ama doğanın ve inançların birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğuna eminim. Anlamak, okumak ve sorgulamakla başlıyor. Mutlu bayramlar.